1455 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Tersane-i Amire, Osmanlı'nın tüm denizcilik birikiminden faydalanarak güçlü bir donanma inşa etmek için harekete geçmiştir. Anadolu'nun tüm denizcilik birikimi artık Tersane-i Amire'nin emrindedir. Anadolu'dan İstanbul'a varıncaya kadar aşağı yukarı 70-80 yıl önce Osmanlı başkenti Edirne zaten. Dolayısıyla zaten Boğaz'ı geçmiş Osmanlılar. Sadece Konstantinopol'u almamış durumdalar. Bu süreçte bütün Karadeniz bölgesindeki gemi inşa yetenekleri Osmanlı'nın emrinde. Çok doğal olarak Alanya'dan bütün Marmara bölgesine, Gemli'ye varana kadar Karamürsel'de ilk tersanemizi 1300 yıllarında kurduğumuzu biliyoruz. 1370 falan gibi tarihler var ortada. Yani İstanbul'dan 100 sene önce Osmanlı'nın bahriyesi var. Askeri bahriyesi var. Tersane-i Amire sadece Fatih dönemine ait bir kuruluş olarak kalmamış ve Osmanlı donanmasının en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Tersane-i Amire, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde önemli gelişmeler kaydederek Osmanlı donanmasının Akdeniz'i Türk Gölü haline getirecek kadar büyük bir güç olmasına katkıda bulunmuştur. Bu çok kısa süreli, çok geldi geçti bir eylem değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok temel bir ögesi olarak yer almış. Gelişimi içinde Batı ile Osmanlı'nın ilişkileri düzeyinde çok büyük ilerlemeler elde etmiş. Örneğin 1850'lere falan geldiğimiz zaman o yılların en başarılı bahriyesi İngilizlerle çatışabilen Amerikalılar olduğunda Osmanlı tersanelerinde Amerikalı ve Fransız mühendisler gemiler inşa ediyorlar Haliç'te. O kadar ileri düzeye gelmiş durumda ve Abdülmecit döneminde net sayılar elimizde yok ama Osmanlı bilgilerine göre Akdeniz'in ikinci büyük filosu haline gelmiş Osmanlı filosu. Bu tabii ki Türk uygarlığının eseri. Tersane-i Amire'nin 5 asırdan daha uzun bir süre Türk denizciliğine hizmet ettiği düşünülürse, Türkiye'de tersaneciliğin ve gemi inşa sanayinin nedenli köklü bir geçmişi olduğu gözler önüne serilmektedir. Bugün birçok kurum ve kuruluş, Türk denizcilik tarihine ışık tutmak ve bu köklü tarihin eserlerini yaşatmak için girişimlerde bulunmaktadır. Bu kurumlardan biri de İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren Tuzla Yat Kulübü'dür. Türkiye'nin denizcilik tarihine, yakın denizcilik tarihine diyelim, yatlar, kayıklar, tekneler, eski Boğaz kayıkları, Osmanlı kayıkları, işte kancabaşlar, fıtalar gibi bu tür kayıklara, tarihi teknelere ve yelkenli teknelere 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında ahşaptan yapılmış olan bu teknelere elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yani oraya buraya atılmış olan tekneleri toparlayıp, onları restore edip, onları Türk denizlerine tekrardan kazandırmaya çalışıyoruz. Yelkenciliği, tekne yapımı, ahşap işçiliğini de elimizden geldiği kadar yeni nesillere aktarma hedefimiz var. Bu plastik furyası başlayınca herkes ahşap teknesini vazgeçmeye başladı. Benim de imkanım oldu. Uygun meblağlarla bu herkesin atmış olduğu tahta tekneleri toplamaya başladım. Ve burada Tuzla'da Piri Reis Üniversitesi gençleri olsun, 75 yaşındaki eski marangoz ustam Nazım Usta olsun, 70 yaşındaki kaptanım Bedri Kaptan olsun, İşte burada rahmetli Şeref Birgen, İbrahim Horoz falan, onlar da gelip bütün bilgilerini bize gelip Tuzla'da anlatırlardı.
Onlardan da çok şeyler öğrendik. Burası böyle sonuçta galiba bir özel müze, kütüphane, ahşap Kotra tarihimize sahip çıkan bir hale dönüşecek diye görüyorum. Bizden sonra da başkalarının da faydalanabildiği bir koleksiyon olacak ümidi içindeyiz. Türkiye'de binlerce yıllık denizcilik, yüzlerce yıllık tersanecilik geleneğini korumak ve geliştirmek için yoğun çaba gösteriliyor. Sektör, kurum ve kuruluşları geleneğin yeni nesle aktarılması konusunda da oldukça duyarlı. Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, yeni nesli sektöre girmeye davet ediyor. Genç arkadaşlarımızı, genç kardeşlerimizi bu sektöre girmeye davet ediyorum. Çünkü bu sektörde gerçekten yeni kanlara, yeni heyecanlara çok ihtiyaç var. Belli başlı oturmuş, klişe olmuş sistem var. Bunları geliştirmek için yeni kanlar, yeni canlar, yeni beyinler lazım. Bugün artık GİSBİR başta olmak üzere sektörün tüm aktörleri yeni neslin denizcilik sektörüne kazandırılması konusunu her açıdan inceleyerek çalışmalar yapmaktalar. İnsan gücü bizim için en önemli kaynak. Ve bu insan gücü, nitelikli insan gücünü çoğaltmak için mutlaka bir faaliyet göstermeniz lazım. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Yani bana göre bizim sektörümüze faaliyet göstermesi için bir insanın nitelikli bir insan olabilmesi için en az 3 yıl, ortalama 5 yıl faaliyet göstermesi lazım. Yani siz nitelikli insan yaratabilmek için 5 yıl yatırım yapacaksınız, insana yatırım yapacaksınız. Türkiye'de denizcilik sektörüne yönelik eğitim veren birçok okul mevcut. Bu okullarda çok kapsamlı eğitim programları uygulanmakta. Dünyada lisansta tek olan gemi ve yat tasarımı bölümünü kurduk. Bu bölümde Türkiye'nin ihtiyacı olan öğrencileri, elemanları yetiştirmek adına çok çaba sarf ettik. İlk mezunlarımızı aldık, onları gerekli işlere yerleştirdik. Bizim bölümümüz bu açığı kapatmaya yönelik bütün gemi inşa mühendislerinden dersler alıyor. İTÜ'den hocalarımız geliyor, Yıldız'dan hocalarımız geliyor. Yelken dersi bile alıyorlar. İtalya ile beraber ortak çalıştığımız bir üniversite var. Marco Polo Üniversitesi. Oradan hocalar geliyor, biz oraya gidiyoruz, dersler veriyoruz. Dönüşümlü olarak onların diploma projelerine katılıyoruz. Onlar bize geliyor, burada ders anlatıyorlar. Bunlar tabii çok önemli şeyler Türkiye için ve yetişecek öğrenciler için. Sektörün uzmanları denizcilik alanında eğitim veren okullardan gayet memnun. Ancak sadece okulda yapılacak eğitimin yeterli olmayacağı konusunda da hemfikirler. Mühendislik olarak okullarımızın özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, şimdi de Piri Reis gibi üniversitelerimizin makine mühendisliği bölümleri de olabilir elbette. Bunların mühendislik altyapıları gayet güzel. Buradaki eksik konu görgüdür, kültürdür. Bunu da okul veremez. Onu bir kere kesin olarak söyleyeyim. Ben İngiltere'de okudum ama ben bunu okuldan öğrenmedim. Görgü ve kültürü işte Suadiye'deki denizcilik ve yelkencilik altyapımın üstüne kendi araştırmam, merakım, gözlemlemem, çabamla elde ettim. Ben alaylıyım. Yani bu konuda 11 yaşımda bu işe başlayıp dışarıdan liseyi bitirerek eğitimimi tamamladım ama bu konuda kaba tabirle çivi toplayarak bu işe başladım. Ama şu dönemin çocukları, benim de çocukluğum başta olmak üzere bu yöntemi tercih etmiyorlar. Daha çok okuyup mühendis olup gelmek istiyorlar. Ama bunun avantajına çevirebilmek için üniversitede okurken son belirli bir senelerini hakikaten tersanede geçirmeleri lazım bu işi yapmak için. Eğitimin deneyimle harmanlanması konusuna da önem veren sektör temsilcileri yetişen yeni nesle oldukça güveniyor. Yetişen öğrenci sayılarına baktığımızda mühendis bazında umutluyuz. Bu konuda gerçekten bir talep de var. Bunları görüyoruz. Yeni arkadaşlarımıza, gelen arkadaşlarıma gerek staj konusunda gerek iş bulmaları noktasında da
hem GİSPER olarak hem yat imalatçıları olarak da ciddi destekler veriyoruz. Burada bugüne kadar gelen hiçbir talebi geri çevirmedik işin açıkçası. Çünkü biz gemi inşaat sanayi olarak çok büyük ama çok da küçük bir sektörüz. Yani bunu açıklamak gerekirse dünyaya hitap ediyoruz. Çok büyüğüz ama baktığımızda firma sayısı, çalışan sayısına baktığımızda aslında çok da büyük değiliz. Bu bize çabuk manevra yapabilme şansı veriyor. Herkes birbirini tanıyor. İşe odaklanıp çözme noktasında çok hızlı davranabiliyoruz. Bunlar avantaj. İşte bu avantajları iyi kullanmamız lazım. Dezavantajlarımızdan daha çabuk sıyrılabilmemiz lazım. Sektörümüzün bence önü çok açık. Özellikle iç pazarda ciddi ihtiyaç var. Bunun dışında biz sektörümüzde yeni elemanlar katarak daha da zenginleştirebilme noktasında ciddi başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Eğitime yapılan yatırımlarla Türk gemi inşaat sanayine yeni bir soluk getirilirken sektörde bir diğer dikkat çeken yenilikse kadın istihdamındaki artış. Her geçen gün artan sayılarıyla kadınlar sektörün farklı alanlarında çalışarak mesleğin artık erkek egemenliğinde olmadığını gösteriyorlar. Tamamen erkek egemen bir dünya, gemi inşaat, özellikle tersaneler. Ben Sarpyat Tersanesi'nde 3,5 senedir üretim müdürlüğü görevini yürütüyorum. Bazı örneğin en son La Pasion'da subkontraktör, taşeronlar dahil sayımızın 250-350'yi bulduğu üretim safhalarını gördük. Ve bu üretim safhasında sahada çalışan personelin de %85-90'ı, hatta belki 95'i interior'ı, yani iç dizaynı çıkarırsak erkeklerden oluşuyor. Bu biraz bakış açısıyla bence hani ortadan kayboluyor. Siz bu bakış açısıyla, yani cinsiyetsiz olarak da değil ama birazcık cinsiyetinizi geri planda tutarak yaklaşırsanız güzel sonuçlar alıyorsunuz. Çünkü yönetici olduğum için aslı üst ilişkilerinde bir hiyerarşi tersanelerde çok net vardır. Ben birazcık da bunun avantajını kullanıyorum. Erkeklerin arasında eskiden beri ben gayet rahat iletişim kurdum. Çünkü hiçbir zaman böyle bir kız çocuğu olarak, bir prenses olarak büyütülmedim. Her zaman erkek gibi yetiştirildim. Her şeyi her zaman kendim yaptım. Küçük yaşlardan beri hep çalıştım, onları seyrettim. Onları gördüm her şeyden önce. Ve çok özgür bırakıldım. Dolayısıyla da hiçbir zaman zorlanmadım. Çıraklıkla başladım bu işe. İşim değildi ama seviyordum ve her şeyi biliyordum. Bir polyester yapmasını biliyordum, makinede çalışmasını biliyordum. Her şeyi de zevkle yapıyordum. Bir usta gelmeyince onun işi kalmasın diye paldır küldür işe giriyordum. Bu şekilde gitti. Bugünlere geldik. Türk gemi inşaat sanayi, dünya standartlarında üretim ve bakım yapan firmalarıyla dünya denizcilik sektöründe dikkat çeken yükselişini sürdürmektedir. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmanın tüm avantajlarını kullanarak, eşsiz sahil şeridinde yer alan birçok marinasıyla bu alanda da iddialı olduğunu tüm dünyaya göstermektedir. Ataköy Marina, Türkiye'nin ilk marinalarından, İstanbul'un ilk marinası. 1988 yılından beri yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren bir marina. Türkiye'nin ilk 5 altın çıpalı marinası. Bunu uluslararası bir kuruluş veriyor bu 5 altın çıpayı. Sahip olduğumuz imkanlarla doğru orantılıdır bu 5 altın çıpa. Açıldığı günden bugüne mavi bayrağa sahiptir. Onun da ödülünü bu sene almanın gururunu yaşadık. İstanbul'un ilk marinası. Çok köklü bir marina. Ciddi bir müşteri profilimiz var. 2-3 jenerasyondur burada tekne sahibi olan misafirlerimiz var. Bu çok önemli. İstanbul gibi eşsiz bir dünya güzelliğini sunuyoruz biz bir kere. Bulunduğumuz şehir benim de doğmaktan, yaşamaktan, her anından keyif aldığım bu güzel İstanbul 600'er yıldan fazla 3 ayrı imparatorluğa, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış. Yani burada inanılmaz bir tarih, kültür birikimi var
İnanılmaz bir de doğa var. Boğazımız, adalarımız gerçekten dünyada eşsiz coğrafyanın bize sunduğu önemli değerler. Bunu tercih ediyorlar öncelikle. Yani tarihi ve turistik özelliklerimizi. Bir de tabii Türk insanının sıcakkanlılığını, misafirperverliğini, İstanbul'un iklimini, neredeyse 8-9 ay restoranların, kafelerin önünde oturabileceğiniz bir iklim var. Denizciyle de dost bir iklim var yani. Senenin neredeyse her ayı burada birkaç istisnai fırtına günü hariç yelken yapabilirsiniz, denize çıkabilirsiniz. Yalıkavak Marina şu anda ülkemizin en yüksek, en uzun tekne bağlayabilen marinası, süperyat marinalarından bir tanesi. Aynı zamanda da Türkiye'nin ilk süperyat ve megayat limanı. Müşteri profilimizin büyük çoğunluğunu %80-82 gibi bir oranda Türk müşterilerimiz, Türk tekne sahiplerimiz oluşturuyor. Bunun dışında yazın tabii çok büyük bir sirkülasyonumuz var. Bulunduğumuz konum ve ağırlayabildiğimiz tekne boyları nedeniyle yazın oluşan sirkülasyonun büyük çoğunluğunu ise yurt dışından ülkemizi ziyarete gelen megayatlar ve süperyatlar oluşturuyor. Genel olarak gelen misafirlerimizin tabii Türkiye'yi seçme nedenleri kıyılarımızın, doğamızın ve bulunduğumuz coğrafyanın güzelliği. En önemli etkenlerden bir tanesi bu. Hizmetlerimizi yurt dışındaki marinalarla kıyaslarsak, özellikle Akdeniz'deki diğer marinalarla Türkiye'deki marinalarımızı kıyaslarsak, servis kalitesi ve sahip olduğumuz tesisler bakımından, altyapı kolaylıkları bakımından çok ilerideyiz. Bu hani aslında kıyaslanamayacak kadar açık aradaki fark. Son yıllarda, yaklaşık son 4-5 yıldır Avrupa'da da artık Türkiye'deki hizmet kalitesini, servis kalitesini yakalamaya çalışmak üzerine bir trend var. Yeni tasarlanan, yeni planlanan marinalar bu hizmetleri verebilecek şekilde planlanıyor, tasarlanıyor. Ancak bizim tabii Türkiye marinacılığının sahip olduğu yaklaşık 30 yıllık tecrübe aradaki farkın kapanmasını zorlaştırıyor açıkçası. Tekne dediğimiz zaman olmazsa olmaz olan teknelerin barınma yerleri var. Baktığımızda gelinen noktada özellikle son 15 yılda tekne barınma kapasitemiz sularımızda neredeyse 10 kat arttı. Lakin bununla beraber talep de arttı. Biz şimdi tabii marina dediğimiz zaman Türkiye'deki marina anlayışı gerçekten çok değişti. Yani çok üst segmente, yani level çok yukarı çıktı. Gittiğiniz zaman marinayı terk etmek istemiyorsunuz. Çünkü her şey var. İşte dükkanlardan, eğlence yerlerinden, sinemalardan çok ciddi yatırımlar bunlar. Belki de bu yatırım konseptini biraz daha düşürüp daha böyle doğal marinaları, yani doğal olarak bazı ufak koyları marinaya çevirerek değerlendirebilme, tabii ki çevre önlemleri alınma şartıyla. Böylelikle belki biraz daha ekonomik marinalar yaratıp tüketiciyi denize yaklaştırma noktasında bir adım daha ileri gidebiliriz diye düşünüyorum. Türk denizcilik sektörü, üretim ve hizmetler konusunda gelişimine devam ederken, dünya ile entegre olmak için sektörün klasman ve standartizasyon kuruluşlarıyla da eşgüdüm halinde olmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 100 yıldır dünyada kurallar var, uluslararası kurallar var. Daha önce yokmuş. Bu uluslararası kuralların denizcilikle ilgili olanlarını esas olarak IMO diye tarif ediyoruz. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu Türkçe karşılığı. Onların basbayağı Birleşmiş Milletler görüşü ve çatısı altında geliştirdikleri meslekle ilgili uluslararası kurallara göre her şey yapılıyor. Bir geminin
Klas belgesi alabilmesi için önce bir plan hazırlaması lazım. O planın Lloyd tarafından onaylanması gerekiyor. Plan onayından sonra geminin inşaat sürecince surveyorları, Lloyd'un surveyorları tarafından incelenmesi ve o plana uygun yapıldığının belgelenmesi gerek. Bu oldukça uzun bir süreçtir ve gemi plana uygun şekilde yapıldıktan sonra Lloyd bir klas belgesi verir. Bu klas belgesiyle gemi bu plana uygun, o Lloyd'un şartlarına ve kurallarına uygun şekilde yapıldığını belgeler. Buna klasman belgesi diyoruz. Ticari alanlarda özellikle sigorta şirketlerinin zorunlu tuttuğu bir alan. Çünkü klas belgesi olmayan bir gemi asla yük bulamaz. Çünkü sigorta etmezler. Yatlar açısından yaklaştığımızda da bir teknenin can ve mal emniyeti açısından güvenilir olduğunu belgeleyen önemli bir unsurdur. Türkiye'de gemi inşa sektörüyle birlikte büyüyen, gemi inşa sanayine katkıda bulunan, bu sektöre can veren birçok firma var. Bu firmalar arasında doğrudan gemi ya da yat üretimi yapmamakla beraber, ürettikleri dünya standartlarındaki ekipmanlarla sektördeki firmalara çözüm ortağı olarak destek verenler de mevcut. İmalatımızın çok büyük bir bölümü in-house olarak belirttiğimiz, yani içeride kendimiz üretiyoruz. Bazı kalemlerde taşeronları tercih edebiliyoruz. Bunlar aslında taşeron demek de çok doğru değil. Bunlar tamamıyla bizim iş ortaklarımız, iş partnerlerimiz. Bunlarla çünkü belirli bir düzen, tertip ve ahenk içinde çalışmak zorundayız. Onları aslında ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz. Yani sanayiyle beraber biz de gelişiyoruz. Bizlerle beraber onlar gelişiyor. Çeşitli sayabileceğimiz dünyada firmalarımız Türkiye'de var. Burada da iyiyiz ki yoksa bir bütün bizim sektörümüz. Yani mutlaka onlar da aynı size'da kendine göre iyi bir yerde pay alıyorlar. İstanbul'da faaliyet gösteren gemi, romorkör ve yat ekipmanları üretiminde dünya çapında bir marka haline gelen Data Hidrolik firmasında tüm deniz araçları için çok geniş yelpazede malzemeler üretilerek kullanıma sunulmakta. Firmamız 1979 yılında kuruldu ve ilk olarak dümen sistemleri imalatıyla başladı. Daha sonra da her yapılan projeyle beraber bizim ekipmanımız büyüdü ve daha ürün portföyümüz genişledi. 2000'li yıllardan sonra Türkiye'deki mega yat inşasının artmasıyla ve metrajların büyümesiyle beraber yat ekipmanlarımız iyice büyük boylara ulaştı. Türkiye'de inşa edilen gemilerin büyük bir çoğunluğuna da dümen sistemi üretir hale geldik. Bunun haricinde biliyorsunuz son dönemde özellikle 2008 sonrasında askeri projeler oldukça hızlandı. Milgem bir mihenk taşı oldu burada, başlangıç noktası oldu. Milgem'le beraber de bütün askeri projelerde yer aldık. Şu anda yat, gemi, romorkör ve askeri projelerde hepsinde var olan bir firmayız. Tabii ihracata da önem veren bir firmayız. Biz yaklaşık imalatımızın %40'ı ihracata gidiyor. Dünya üzerinde 21 ülkede temsilciliğimiz var. Satış ve servis noktalarımız var. Bizim hedefimiz ihracat oranımızı yakın vadede daha da arttırıp giderek büyük bir marka haline gelmek. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Gemi inşa sanayi ile birlikte büyüyerek sektöre malzeme üreten ve sektörü besleyen bu firmalar, dünya piyasalarında da hak ettikleri yere ulaşmaya başlamışlardır. İstanbul'da faaliyet gösteren Bilgin Paslanmaz da paslanmaz ürünler konusunda uzmanlaşmış. Biz firma olarak teknenin süper yatların, büyük metrajdaki teknelerin güverte ekipmanlarını imal ediyoruz. Baktığınız zaman güverte ekipmanları göze çok hoş gözüken ürünler ama fakat bunun tabii bir diğer yanı var. Mukavemet açısından da tekne için çok önemli. Hatta yani can damarı bile diyebilirim. Bir halat babası koptuğu zaman büyük bir teknenin başına neler gelebileceğini kimse bilemez yani. O yüzden hem göze hitap etmesi gerekiyor hem de mukavemet açısından, emniyet açısından çok sağlam olması gerekiyor. Bizim yaptığımız ürünler sadece teknenin dış güvertesinde değil, iç malinde de dekoratif ürünler yapıyoruz. Bizim firmamızı bu sektörde, yurt dışında da artık çoğu büyük yat üreticisi
tanıyor. Bizi tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri de yapmış olduğumuz el işçiliği. Avrupa'da genelde bu el işçilikleri daha çok makina ve robotlarla yapıldığı için müşterinin istemiş olduğu kaliteyi sağlamıyor. Sağlayamadığı için de burada devreye biz giriyoruz. Bizim burada yapmış olduğumuz el işçiliği polisaj kalitesini, yüzey kalitesini çok daha arttırıyor ve müşterinin de bu hoşuna gidiyor. Firma olarak eski ve köklü bir firmayız. Aslında biraz gelenekseliz ama aynı zamanda da teknolojiye ve yeniliğe çok açık bir firmayız. Bu konuda da biz elimizden geleni yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız var. Yeni teknolojiler bulup onları kendi işimize adapte etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde çok daha başarılı olacağımızı, işte yurt dışındaki müşteri portföyümüzü çok daha genişleteceğimizi düşünüyoruz. Son yıllarda yaptığı atılımlarla adından her geçen gün daha fazla bahsettiren Türk gemi inşaat sektörü, refit yani bakım ve onarım alanında da dünya standartlarında işlere imza atmaktadır. Tüm firmaların tersanelerinde müşterilerin ihtiyaç duyduğu her türlü bakım ve onarım, son teknoloji malzeme ve ekipman kullanımıyla en iyi şekilde karşılanabilmektedir. Bölgemizde baktığımızda biz şimdi Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan coğrafi konumda bir ülkeyiz. Karadeniz, Ege, Akdeniz etrafımızda, içimizde Marmara Denizi. Dolayısıyla günümüzde baktığımızda geldiğimiz noktada özellikle refit ve tamir bakım noktasında biliyorsunuz teknelerin periyodik olarak bakım yapılması gereken araçlar. Gerek karaya alınması lazım, su altı bakımlarının yapılması lazım, survey class'lardan geçmesi lazım. Büyük tekneler için konuşuyorum. Dolayısıyla bunların hepsi baktığınızda bir ticaret. Biz Türkiye olarak bu noktada iyi bir yerdeyiz, iyi bir pozisyondayız. Coğrafi konum olarak da öyleyiz. Baktığımda yabancıların bizi tamir noktasında tercih etmesi ve günden güne bunun talebin de artması bizi mutlandırıyor işin açıkçası. Ve ben arkadaşlarıma hep bu noktada da kendilerini geliştirmesi gerektiği, yani yatırımlarını biraz da bu doğrultuda, hani yeni inşaat tabii ki devam edecek ama refit bakım noktasında da taleplere cevap verebilecek noktaya gelmelerinde sürekli uyarıyorum. Çünkü işin açıkçası bu bir reklam aslında. Bu bizim vizyonumuz, bu bizim vitrinimiz. Dolayısıyla bu vitrini güzelleştirecek maddelerden bir tanesi de iyi tamir, iyi bakım yapıyor olabilmeniz. Bu sektörün aslında yani yeni tekne imal etmenin ötesinde mevcut teknelere bakım, onarım ve refit hizmeti sunmak gibi bir dalı daha var. Her sene dünyada örnek verelim 100 tane yeni tekne suya iniyorsa 1000 tane tekne refit görüyor. Ve refit yeni tekne yapmaktan daha zor bir iştir. Bir şekilde başka birinin yaptığı tekneyi demonte edip, söküp, açıp, kesip, biçip ya eski haline ya da yeni haline getiriyorsunuz. Bu daha zor ve daha zahmetli bir iştir. Dolayısıyla kazancı daha yüksektir. İşçiliği çok daha yüksektir. İş modeli olarak riski düşük. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim yeni yaptığımız tasarımla çizerek yeni sıfırdan yaptığımız bir işin kendine özgü riskleri var. Çünkü prototiptir bu. Dünyada da bu böyledir. Sorun yok. Çünkü hesabı, kitabı, mühendisliği var. Ama refit'te olabildiğince çok daha azalmış durumda bu. Refit'ten zarar diye bir şey söz konusu değil. Yani anlatabiliyor muyum? Siz bir işi almak için yeni tekne yapımında ne yapalım? Rekabet var, işe ihtiyacım alacağım. Sonra yaparken şartnameyi okuyorsun, şu su bu su, kar edemeyebiliyorsun. Refit de öyle değil ki, refit taksi gibi. Takside zarar edilir mi? Refit bu sektörün dinamiği, bu sektörün kurtarıcısı refit. Çünkü Avrupa'da el işçiliği, ahşap işçiliği tamamen bitmiş durumda. Biz bunu fırsata çevirmek için gerekli fuarlardaki tanıtımlarda ve gerekli ilgili kurum ve kuruluşlarda biz devamlı önerilerde bulunuyoruz. Bu sektörün daha cazip hale gelmesi,
sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere doğru bilgiler vermek adına kışlama ve bağlama yerlerin artması lazım. Kışlama arttıktan sonra bizim istihdamımız daha fazla olacak. Daha fazla sektörler kendini geliştirecek. Yani Avrupa'da refitler çok pahalı. Biz ülke olarak çok uygun fiyatlara, Avrupa'ya göre çok uygun fiyatlara biz bu Avrupa'da üretilen teknelerin aynısını birebir, aynı standartta, aynı kalitede refitini yenileme işlemlerini yapabiliyoruz. Biz çok hızlı şekilde işlemimizi bitirdiğimiz için müşterilerimiz de çok memnun kalıyor. Yani işçilik kalitesinden ödün vermeden tak 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 işini yapıyorsun, teslim ediyorsun. Kısa sürede zaten müşterinin de istediği bu, özellikle büyük mega yatların. Hemen birkaç haftada bütün problemlerini çözüp gönderiyorsun. Adam işine devam ediyor. Zaten arayıp da bulamadı. İtalya'da bunu yapamıyor. Yunanistan'da bunu yapamıyor. 2010'da biz refit'e çok kanalize olduk. Ve son 7-8 yıldır inanılmaz büyük işler yapıyoruz. Yani boya olsun, komple overall makine dairesinin yenilenmeleri, iç tasarımların değişmesi, işte saç değişimi, güverte değişimi, direklerin inmesi gibi müthiş büyük işler yapıyoruz. Üretim macerasına yıllar önce Ayvansaray'daki sandal üretimiyle başlayan Mengi Yay Yatçılık, bugün artık Tuzla'daki tersanesinde mega yatlar üreterek faaliyetlerine devam ediyor. Aldığı uluslararası ödüllerle başarılarını taçlandıran firma, Türk denizcilik sektörüne tüm gücüyle hizmet etmeyi sürdürüyor. Şu ana kadar çeşitli boylarda 2 tane ödül uluslararası kazanmakla beraber ciddi boylarda motoratlar yapmaya ve adetlerde yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Şu anda 97 nolu teknemiz tezgahımızda. 97 nolu yani 97 adet tekne. Bunların sayısını biz 1986 yılından beri, Tuzla'ya geldiğimizden beri tutuyoruz. Geriye dönerek olarak 92 ve 93 nolu teknemiz 2 tane uluslararası ödül kazandı, böyle söylediğim gibi. Ve şu anda özellikle 96 nolu teknemizde çok iddialıyız. Bu teknemiz uluslararası pazara yapılıyor. Müşterimizin bir tanesi bize finans desteği verdi sağ olsun. Çelik ve alüminyumdan üretiliyor. 97 nolu teknemiz bir Türkiye'deki müşterimize yapılmakta. Ahşap laminasyon sistemiyle yapılmakta. Kendi çalışanımız, kendi bünyemizde 48-50 kişiye yakın çalışanımız var. Ama daha çok partnerlerle beraber, taşeron sistemiyle beraber yapıyoruz uzmanlık gerektiren işlerle ilgili. Aşağı yukarı 250 kişiyi bulan bir kadromuz var diyebiliriz. Üretim faaliyetleriyle birlikte refit hizmeti de veren firmanın bir refit projesi daha tamamlanmak üzere. Tekne 2005 yılında Mengi Yay yapımı bir tekne. 13 sene üzerine buraya refit olarak geldi tamire. İlk başta geldiğinde boya ve tik olarak yapılacaktı. Ama daha sonra işlemler birbirini takip etti. Tekne modern bir görünüme sahip oldu. Hardtop imal ettik. Modern bir hardtop. Üzeri açılabilir camla. Daha sonra modern bir lumbus hattı belirledik. Teknenin dış görünüşü tamamen değişti. Borda camlarıyla beraber. Teknenin garaj kapağı yenilendi ve Transformers dediğimiz denize iniş, biniş platforma eklendi. Teknenin mekanik olarak bütün bakımları sıfırdan yapıldı. Makine, jeneratör, bütün mekanik aksamı. 4 misafir kamerası, bir master kamera, 3 personel kamerası var teknede. Teknenin bütün mobilyaları yenilendi. Yenilenmeyen kısımlar da lake boyayla yeni bir görünüme sahip oldu. İstanbul Pendik'te faaliyetlerine aralıksız devam eden Dünya Yat firması ise bugünlerde iddialı bir refit projesine başlıyor. Hemen arkamızda 50 metre bir tamir projemiz var. Buraya geldi, içi komple yenilenecek, dışının boyası komple yenilenecek. İşte makine, donatım, boru, aklınıza gelebilecek bütün çalışan aksam komple elden geçecek. Komple yenilenmiş olacak tekne ve güzel bir yat olarak buradan çıkacak.
Firma aynı anda birkaç refit projesini birlikte yürütüyor. Yanda 36 metre 1932 yapımı eski klasik bir tekneyi retrofit yapıyoruz. A'dan Z'ye neredeyse her şeysi yenileniyor. Yapım yılı 1932, antika bir tekne. Biz bunu orijinaline bağlı kalarak aynı antika görüntüsünü verecek şekilde tekrar restore ediyoruz. Retrofit ve zaman mefhumu teknenin orijinalliğini koruyarak ilk 1932'de yapıldığı zamanki perçinli haline, tabii perçin görünümü vermeyeceğiz ama o zamanki orijinal halini tekrar yaratacağız. Kuru havuzda ayrı bir bakım onarıma gelen bir projemiz var. 52 metre. Onda da bütün mekanik aksam, boru, mobilya, tik, dışındaki boyası, bütün tekniği A'dan Z'ye yine bakım olarak elden geçirdik. Üstü kapalı bir kuru havuzumuz var. Bu aynı otopark gibi düşünün bunu. Denize bakan bir kapağı var. Kapağı açıyorsunuz. Tekne içeriye giriyor. Kapağı kapatıp suyu boşalttığınız zaman çok pratik bir şekilde tekneyi havuzlamış oluyoruz. Boya işlerini de bu havuz kapsamında yapabiliyoruz. İklimlendirmesi var, ısıtması var, filtrasyon sistemi var. Dolayısıyla boya için bulunmaz bir ortam yani. Tersanenin dinamik bir üretim kapsamı var. Bu ne demek? Çelik imalatı da yapıyoruz, alüminyum imalatı da yapıyoruz, kompozit imalatı, ahşap imalatı. Yani bütün disiplinlerden imalata yönelik alüminyum dahil bütün disiplinlere hizmet verebiliyoruz. Türk Gemi İnşaat Sanayi, bir yandan Anadolu'nun ahşap tekne ustalarından aldığı bayrağı yeni nesillere devretmenin hazırlıklarını yaparken, bir yandan da Türk tasarımcı, mühendis ve işçilerin eserlerini dünya denizlerine yolcu etmeyi sürdürüyor. Denizcilik sevdasıyla çarpan yürekler, tutkuyla, aşkla çalışarak hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Bu dünyada neyle uğraşıyorsanız, sevmeden yapıyorsanız o olmaz. Her neyle uğraşıyorsanız sevdiğiniz şeyi yapmanız şart. Dolayısıyla bu gerek işinizle de alakalı, sevdiğiniz işi yapabilme cesaretini ve fırsatını bulabilmek önemli. Hobilerinizle de ve ne bileyim işte tatillerinizde de sevdiğiniz şeyleri yapabilme. İnsanlar şunu yapıyor diye tatil yapmak bence çok yanlış. Bütün insanlar şuraya gidiyor, hadi biz de gidelim. Yok ya, sen gitme. Sevmiyorsan gitme. Sevdiğin şeyi yap. Yani Boğaz'da balık tutmayı seviyorsan, tatil günde Boğaz'da balık tut bence. Çok daha keyif alacaksın. Öbürü çünkü eziyet gelecek. Herkesin sevdiği şeyi yapmasında fayda var. Dolayısıyla ben şunu öneriyorum. Tekne sahibi olmuş olmak için tekne sahibi olmayın. Çünkü tekneyi aldığınızda esasında iş başlıyor. İş bitmiyor. Ondan sonra onun bakımı, tutumu, keşke zamanınız olsa kendiniz yapabilseniz bunları. Bunların hepsi ayrı bir keyiftir, ayrı bir deşarjdır insan için. Bunlarla uğraştığınız zaman, uğraşabilecek vakti bulduğunuz zaman, şimdi doktorlar kızmasın bana ama öyle çok psikologlara falan ihtiyacınız kalmaz. Çünkü deniz adeta sizi rehabilite eder. Bir de üzerinde bir şeylerle uğraşıyorsanız, keyif alarak uğraşıyorsanız o zaman tadından yenmez.